Yenileme TC'nin bir önceki bölümünde küçük bir maliyet hesaplaması yapmış, en başta belirlemiş olduğumuz 18.000 liralık bütçeyi epey aşacağımızı anlamıştım. Özkan ise boyadan önceki son rötuşları olan ön gaga, arka kuyruk ve tozluklarla ilgili işlemleri tamamlamıştı. Balata uzmanı Kenan abiyle yapmış olduğumuz sohbette ise balata ve akü konusunda çok faydalı bilgiler almıştık. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor olacak. Başlıyoruz. Sıra geldi elimde görmüş olduğunuz bu tahtayı sele haline getirmeye. Tahta diyorum çünkü CRF kullanıcıları bilir. Hakikaten CRF modellerinin seleleri tahta gibi sert. Dolayısıyla bu seleyi kullananlar genelde böyle yumuşatmak amacıyla sele döşemecisi, motosiklet selecisi arıyorlar. Ben de size bir alternatif olsun diye yeni bir yerle tanıştıracağım. Yeni bir yer değil, aslında var olan bir yer ama bir yerle tanıştıracağım. Kadıköy Kızıl Toprak'ta Alaaddin abinin yeri. Dösan Oto ve Yat Döşemeciliği diyor ama orada motosiklet fotoğrafında görüyorsunuz büyük ihtimalle. Selam verdi kardeşim. Motosiklet selesini gerçekten iyi döşeyen bir yer. Döşemeci, iyi bir döşemeci. Güzel döşüyor. Çok güzel bir işçiliği var. Ben de o yüzden bu tahtayı buraya getirdim. Hem biraz yumuşatmak istiyorum, hem de üzerinde böyle hani yıpranmış yerler falan var. O kadar yenilikten sonra seleyi de bir yenilememiz gerekirdi diye düşündüğüm için buraya getirdim. Şöyle içeri girelim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Alaaddin abi orada döşüyor. Döşemeye devam ediyor. Şurada bana şöyle şeyler gösterdi. Renkler gösterdi. Hangi rengi yapalım diye. Hatta şu seleyi koyayım şuraya. Üzerine de koyayım bu renkleri. Bizim yapacağımız renk tonu şu anda CRF'nin üzerindeki renk tonundan daha koyu bir kırmızı olacağı için şöyle düşündük, taşındık. Hangisi daha uygun olur diye karar veremedik ama en sonunda şunu seçtik. Böyle ışıktan belli oluyor mu bilmiyorum. Şu rengi seçtik. Birazdan Alaaddin abi selemizi döşemeye başlayacak. Tamam mıdır abi? Tamamdır abi. Şöyle bir bakalım. Oo vallahi ilmik ilmik işlemişsin Alaaddin abi. Güle güle kullan. Elin kolun ağrımasın. Teşekkür ederim. Son bir şey sorayım. Buyurun. Ne kadar fiyatı? Fiyatı Yani bize değil de hani dışarıdan bir arkadaşımız gelse. ya böyle bir seri- iş bizdeki fix fiyatı 350 TL yani. 350. Evet. İndirimin, kaldırımın herhangi bir şeyin var mı? Tabii ki indirim yani şimdi sünger o bu falan bayağı da bir malzeme var. Gün içerisinde geldiği zaman. Yani 350 TL gibi. Harika, süper. Evet. Yani 300 liradan 250-300'den başlıyor sende fiyatlar. Aynen öyle. Motoruna göre, desenine göre, Aynen istenilen öyle kalıba değişiyor. göre değişiyor. 600 lira, 700 lira. Standart böyle ekstrem bir model falan istedikleri ama düz gelip orijinal şekliyle bazı skuterlar falan var. Onlar 150 TL'den başlıyor. Aa, süper. Standart da 150 öyle Süper. gidiyor yumuşak. Yani her olan. motora göre aslında fiyat var, var burada. evet. Ama Ama işte o Berkman'lar falan var. Büyük koltuklar var. iriler, Skuter evet. ama iriler. Onlar 400 lira falan gibi yani. Harika. Evet. Alaaddin abi de şöyle bir şey var. Diyor ki parası olmayan adam gelip abi benim param yok bana yardımcı ol dediğinde ben her türlü yardımcı olurum. Motorcuları seviyorum diyor. Evet Yanlış abi. mıyım abi? Evet Allah. Hepsi kardeşim benim. Sele koltuk döşeme Kızıl Toprak'ta Alaaddin abiyi buluyorsunuz. Selenizi döşetiyorsunuz. Hadi bakalım. Şimdi selemizi koyalım buraya. Evet. Vallahi güzel oldu be. Adam fena işçilik yaptı ha. Özkan ne yapmış peki? Ona bakayım. Lastikler, jantlar zaten bitmişti. Egzoz çok güzel yapmış ha. Oo, bak buradan oval dönmüş. Ha, eğmiş bitmiş yani buraları. Stopu değiştirmiş. Oo, stopa bak. Fena. Kuyrukla bütün gelmiş. Vallahi şahane. Başka ne yapmış? Gagayı kesmiş. Ama Gaga bu nasıl gaga ya? Dur bakayım. Gaga bu benim yaptığım çizimle bunun hiç alakası yok ki. Özkan! Evet abi. Bir bakar mısın abi? Geliyorum. Özkan! Senin gözde bir bozukluk var mı kanka? Benim gözde bozukluk yok da.
Kanka Hayırdır? buradaki çizimle bunun ne alakası var ya? Hiç benzememiş bile yani. Abi sen bilgisayarda çizmişsin kafana göre bir şey. Uygulamada aynı şey olacak diye bir şey yok. Ona uygun bir şey yapıyoruz. Ha, bilgisayarda çizmek başka diyorsun yani. Tabii ki o başka bir şey. Uygulamaya geldi mi işler değişir. Burada senin çizdiğin gibi bir şey yapabilmek için bunun bütün ölçülerini alıp printer'da dökmek lazım. O da hem maliyetli hem de zamandan tasarruflu Zaten olmaz. ben de şu çizimi yaparken en çok böyle hani zorlanacağımız yer gaga diye düşünüyordum. Hakikaten de öyle oldu ama şurası çok güzel olmuş. Şu arkası biraz uzun kalmış abi. Az daha kısaltırsan olur bu. Abi bunu ben bilerek böyle bıraktım ama biraz daha kısaltırım. Arkadan çamur akmasın diye. En azından biraz daha senin doğrultunda, isteğin doğrultusunda bunu ayarlarız. Aynen O aynen. problem Yani değil şuradaki ya. fazlalık alınırsa abi olur bu. Ya Gider o yani. bütün derdi ne olsun Allah'ını Aynen, seversen ya. Aynen. Eline sağlık. Sağ ol. Hepsini tamamlamışsın. Evet. Sele nasıl? Vallahi Selen'in işçiliği harika. Ustanın emeğine sağlık. Adam valla Rengi de güzel. döşedi, güzel döşedi Evet. Yalnız sen 90'lardan mı kaldın abi? Bu ne böyle? Baklava deseni. Ya. Biz süper motor yapıyoruz ya. Abi Anladın evet. mı? Bu ne böyle? ya. Olmamış. Üzerine koyunca o da benim aklıma geldi. Biraz klasik bir sele oldu ya. Çok klasik abi. Bunu bir daha yaptıracağım ben herhalde. Valla ustaya zahmet olacak ama Ustaya değil bana oluyor abi. Git gel yıldım vallahi yoruldum ya. abi bu işler zahmetli ama güzel bir şey çıkmasını istiyorsak ona göre yapmamız Kesin lazım. yeniden yaptırayım mı? Olmaz mı? Gideri yok mu? Abi yani bu çok vintage bir şey olmuş ya. Mecbur bir daha yaptıracağız. Aynen. Yapacak bir şey Sen yok. seleyi hallet abi. Biz de motoru parçalayalım. Ha bugün ne Artık- yapıyorsun? Dağıtıyorsun artık. Aynen abi. Biz artık parçalayalım. Boyaya gidecek malzemeleri ayarlayalım. Tamam. Devam. Tamam. O zaman ben tekrar aynı işlere devam. Aynen. Götür abi sen seleyi. Hadi görüşürüz o zaman. Kolay gelsin. Görüşürüz. Seremi de alayım. Al abi. Lanet al. olsun bitiremedik ya. Çetin hadi başlayalım şunu dağıtalım. Parçaları hazırlayalım. Hazır mısın sen? Hazırım. Hadi bakalım. Motorumuzu söktük. Parçalaması en keyifli yanıydı. Toplaması da bir o kadar keyifli olacak. Şimdi bir temizliğimizi yapacağız. Depomuzda bir göçük vardı. Onu tamamlayacağız, düzelteceğiz. Boyayı hazır hale getireceğiz ve boyacıya teslim edeceğiz. Benzin deposundaki göçükleri düzeltmek için yılların ustası Kemal abime geldik. Daha önce de ben aynı işlemi ona yaptırmıştım. Onun bir tekniği var. Çok özel bir teknik. Benzin deposunun içerisindeki kokuyu gidermek için motosikletin çalıştıracağız. Deposuna egzoz gazını üfleyeceğiz. Bir 5 dakika sürecek bu işlem. Ondan sonra içeride koku moku kalmayacak. İstediğimiz gibi kaynak veya ısıtma işlemini, çekme işlemini halledeceğiz. Normalde bunun patlama riski var, yanma riski var. Diğer türlü şöyle bak. Ver gazı. Yandı. Bayağı ısındı. Yandı. Şimdi usta artık içinde hiçbir şey kalmıyor mu bunun? Bunda yanıcı bir şey kalmaz artık. Ben bunu zaten bir gün önceden içini açtıydım. Bayağı şey yaptım ama hala koku vardı. Kolay kolay gitmez. Kokuyu Gitmez. ancak bu alır. Şimdi kokla bakayım. Yanma. Aynen. Tamam. Usta bu işin uzmanı.
Depomuz hazır. Şimdi boyaya gideceği için bunu bir kenara kaldıralım. Sıra geldi motor bloğuna. Motor bloğu da boyanacağı için boyaya göndermeden önce bir swap ayarlarını, debriyaj balatalarını bir kontrol edelim, bakalım. Sonrasında boyaya gönderelim. Öncelikle külbüratör kapağımızı bir açalım. Sonrasında motoru senteye alacağız. Senteye aldıktan sonra da sentil çakımızla ayarlarını kontrol edeceğiz. Sökerken contaya dikkat etmek gerekiyor. Kopma olmaması adına. Motorumuzu şimdi senteye alalım. Motoru senteye almak için sol tarafında alternatör kapağının hemen altında bir tapası var. Bu tapayı söküyoruz. Hemen sağ tarafında sente çizgisini görebilmemiz için küçük bir tapa var. Bunu da söküyoruz. Motorun üzerinden bujisini sökelim ki rahat hareket etsin. Çünkü motor kompresyon yapacağı için döndürmekte zorluk çekebiliriz. Ardından bir mıknatıs yardımıyla bujiyi çekiyoruz. Bu arada bujinin durumunu da kontrol etmiş olalım. Sonrasında bize bir ışık gerekecek. Buradaki çertiği takip edebilmemiz için öne doğru çeviriyoruz. Bir yandan da senteye bakıyoruz. Sente dediğimiz olay motorun tam üst ölü noktada olmasını gösteren çizgidir bizim burada. Manyetörün üzerinde yer alıyor. Şu ikili T çizgisiyle kapak üzerindeki bu çentik aynı hizada olması yeterlidir. Doğru olan sente budur. Alt taraftan sente çizgilerini yerine getirdik. Egzantriklerden doğru noktada olduğunu kontrol ettik. Egzoz yönü, emme yönü doğru noktada. Swaplara baskı yapmıyor ve şimdi sentil çakımızla arasındaki boşlukları kontrolünü sağlayabiliriz. Bunun tatlı sıkı geçiyor olması lazım. Bu şekilde hareket ettirip doğru oranı kontrol edelim. Şimdi de egzoza bakalım. Aynı işlemi egzoz içinde yapıyoruz. Gayet güzel, tatlı sıkı. Bu motosiklet için swap ayarları oldukça verimli. Zaten motorun kilometresi 15.000 kilometrede. Swap ayarlarında herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi bir de debriyaj kapağını açıp balataları ve sacları kontrol edelim. Balatalar sağlam gözüküyor. Şunları bir kumpasla ölçüp bir bakayım bakalım. Güzel. Vallahi umduğumdan iyi çıktı. Selçuk'un sevilmesi lazım. Motorla ilgili hiçbir masraf çıkmadı. Motorumuz hazır. Debriyajımızı kontrol ettik. Swap ayarlarımızı kontrol ettik. Şimdi boyaya gönderebiliriz.